Merhabalar, ben Damla Akduman. Goncaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Her çarşambaya bir motifti. Bugünkü motifimiz videoya kısa bir ara. Öncelikle şu yandan akan kıymetli isimlere yani katıl aileme canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Çoğu aileme uzun zamandır dahil ya da yeni katılan dostlar var. Her biriniz iyi ki varsınız. Siz sevgili dostlar, katıla dahil olup bana destek olmak isterseniz katıl butonunu hemen videonun altında bulabilirsiniz. Oraya tıklayarak kendiniz için uygun olan seçeneği tercih edebilirsiniz. İlginize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. motifim tamamlandığında 10 santim, 9,5-10 santim büyüklüğünde düşüyor. Bir sıra daha büyüterek ki birleşme rengi, ana renk en son sıra gibi olacak. 12 santime kadar ulaşacağını belirtmek isterim. Etrofil cins ve gazal cinsi kullanarak, motifimi hazırladım. Sizler herhangi bir 4 mevsim koton ipleri kullanabilirsiniz ya da farklı ip gruplarıyla da örebilirsiniz. Tığ numaram 3 milim. Hemen renk kodlarımdan bahsedeyim. Ana rengim kırık beyaz, etrofil cinsin 28'i. Yalnız bu motifteki, eee, petrol mavim ve diğer mavimin kodları farklı. Petrol mavimin kodu şöyle söyleyeyim, buradakinin kodu 1130. Bu diğer, turkuazın kodu ise 1132. Şimdi birlikte öreceğimizdeki renk kodları, buradaki yeşilim 41, yine, yeşilim etrofil cins, buradaki mavim gazal cins, şu 2 rengim de gazal cinsti, bunu belirteyim. Gazal cinsin hemen numarasına bakalım. Neredeydi bunun numarası? Heh, 1115 ve 1126 yine gazal cins. Sizler farklı markalarınkini de kullanabilirsiniz. İlk olarak şuradaki göbeğimizi birlikte hazırlayacağız. Sihirli halka içine 12 adet trabzan örerek başlıyoruz. Motifimize başlamadan evvel hala kanalıma abone değilseniz videonun altında bulunan abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde destek vermiş olursunuz. Kıymetli destekleriniz için çok teşekkür ederim. Sihirli halkayı kurmak için ipi parmağıma doluyorum. Tığımı içinden çıkartıp ilmeğimi bir kere çıkartıp kilitledikten sonra bakın yükseliyorum. Sizler burada 3 zincir çekebilirsiniz. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Sihirli halkanın içine tekrar batarak önce ilk çıkardığım ilmeğin içinden, daha sonra tığa doladığım ilmeğin ardından çıkıp ilk bacağımı örmüş oluyorum. Sonrasında yanına 11 tane daha ikili trabzan örüp ilk rengimle ilk sırayı tamamlamış olacağız. 12'nciyi de örerken sihirli halkamı birazcık sıkıştırıp daha sonra iyicene sıkıştırıyorum ve bakın burada ilk değil ikinci trabzanın tepesine batıp arkadan gelen ipi de tığımın üstüne koyarak kaydırarak kilitliyorum. Bu ipleri arkaya alarak ilmeklerin içinden arasından şöyle bir kere daha şuradan geçireyim. Bir kere daha. Şurada görmüş olduğunuz ilmeklerin dibinden ince tığla geçirerek gizliyorum. Aynı şekilde bu ipi de arkaya alıp aynı işlemi yapıyorum. Şimdi biz vakit kaybetmeyelim. Ben onları gizlerim. Biz ikinci sıraya nasıl başlayacağız onu göstereyim. Ana rengimi, zemin rengimi alıyorum. İkinci sırada hep onu kullanacağım. İlmeğimi çıkardım ve herhangi
2 trabzan arasından şöyle batıp önce bir ikili trabzan örüyorum. Sonra yanına hemen aynı boşluğun içine bir ikili trabzanı daha örüyorum. Arkadan gelen ipi de tığın üstüne alarak birlikte örerek gizledim. Şimdi tekrar tığın üstüne ipimi aldım. Arkadan gelen ipi de aldım. Bir trabzanı atlayıp diğer boşluğa geliyorum. Aynı boşluğun içine yine 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Her boşluğun 2 trabzanla oluşan grupları her boşluğun içine öreceğiz bu şekilde. Tamamladığımızda 24 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Son boşluğun içine de 2 tane ikili trabzanımızı örüp buradaki ilk örmüş olduğumuzun tepesine batarak kaydırarak ipimizi kilitleyip yeni rengimize geçeceğiz. Bunun için hemen ipimi gene arkaya alıyorum. Arkaya da alıp şöyle ufak ufak aşağı doğru çekeceğim ve ilmeklerin arasından kaybedeceğim. Daha sonra üçüncü sıramıza üçüncü rengimizle başlıyorum. Bu defa da 2 ikili trabzanın arasına 3 tane ikili trabzan yapacağım. Yani boşlukların bakın hep ikili trabzanın araları. Herhangi birinden başlayıp dediğim gibi bu defa 3 tane ikili trabzanımı örüyor olacağım. 1, 2 ve 3. Hemen 2 taneyi atlayıp yine diğer boşluğa da 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Başladığımız noktaya kadar da aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Son boşluğumu da 3 tane ikili trabzanla tamamladım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane grubum olmuş olacak. İlk ördüğüm trabzanın tepesine batıp kaydırıyorum. İlmeği kilitledikten sonra yine her zamanki gibi ipi arkaya alıp gizleme yapacağım. Bir sıraya geçtiğimizde ise yine üçlü gruplarım olacak. Ancak bu üçlü grupların ortadaki bacaklarını aşağıdaki zemin rengimizle ördüğümüz 2 tane trabzanla oluşan grubun arasına batarak öreceğiz. Şöyle ki bakınız şimdi. Hemen ilk olarak ilmeğimi çıkartıyorum. Herhangi bir ara boşluğa girip önce bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra diğer ikili trabzanımı örerken batacağım nokta şuradaki grubun arası olacak. Araya batıp şu bacağımı bakın şu ilmeğimi uzuncana çekip bacağımı uzun bir bacak halinde öreceğim. Sadece ortadakini. Daha sonra aynı yerin içine, aynı boşluğun içine bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Tığın üstüne ipimi aldım, diğer boşluğa atladım. İlki normal ikili trabzan, ikincisi yine bakın ortasına batıyoruz. İlmeğimizi çıkartıp uzunca ikili trabzanımızı örüp yanına bir tane daha ördükten sonra aynı bu mantıkla da başladığımız noktaya kadar örmeye devam edelim.
Son grubumu da tamamladıktan sonra burada ilk örmüş olduğumuz trabzanın tepesine yine geliyoruz. Hemen kitleyip ipimizi burada da kesiyoruz. Sonra şöyle hemen minik bir el ütüsü düzeltmesiyle motifimizi bu kısmını tamamlamış oluyoruz. Artık sıra kareye çevirmekte. Bunun için de ilk olarak köşe çalışarak başlayacağım. Bunun için ilmeğimi çıkarttıktan sonra tığımın üstüne ipi 2 defa doluyorum. Yine herhangi bir boşluktan batıp 3 kere de çıktığım uzun bacaklarımı örüyorum. Yine 2 kere dolayıp arkadan gelen ipi de tığın üstüne aldım. 1, 2, 3 kere de çıktım. 2 kere doladım. 1, 2, 3 kere de çıktım. Diğer üçlü uzun grubu dönüşte tamamlayacağım. 2 tane boşluğumun içine üçlü gruplar halinde ikili trabzanlarımı örüyorum. Birincisini tamamladım. İkincisi, 2 kere doladım. Diğer köşedeyim. Yine arada 2 zincir çekiyorum köşede. 2 kere de dolayıp aynı boşluğun içine 3 kere de çıktığım trabzanlarımdan 3 tane daha örüyorum. Yeniden 2 boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonrasında köşeyi oluşturuyoruz. Yani böylelikle motifimizi kareye çevirmiş olacağız. Şöyle göstereyim bakın. Başladığım noktaya kadar aynı mantıkla devam ediyorum. İlk başladığım boşluğun içine geldim. Hemen diğer uzun bacaklı grubumu da örüp motifimizi tamamlamış olacağız. İpimi kitleyip kesiyorum. Hemen kaç santim olduğumuzu da göstermek isterim size. Şöyle 9,5'a yakın diyebilirim. Yani 11 santim bir sıra daha örüldüğünde olacak. Dilediğiniz kadar da tabii isterseniz mesela şu kareye çevirdiğimiz noktayı da farklı bir renkle örüp daha sonra zemin rengine de geçebilirsiniz. Yapacağınız projeye kadar göre motifinizin ebatıyla oynamanız mümkün. Umarım sizler için anlaşılır, keyifli bir motif olmuştur. Her zaman olduğu gibi beğendinizse bir kalbinizi rica edeceğim. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.